Hoş geldiniz. Bir süredir tatildeydik ama videolar yine akıyordu. Bugünkü videonun konusu söz kesme. Ağır konular gelecek, emperyalizm gelecek, Japonya'nın eğitim sistemi gelecek. Hepsi bu hafta gelecek. Ama bu akşam söz kesmeyi konuşacağız. Söz kesme çok önemli. Sizden gelen bir konu. Siz rica ettiniz. Bir insanın sözü nasıl kesilir? Nerede? Telefonda nasıl kesilir? Arkadaş ortamında nasıl kesilir? Bir büyüğünüzse sözü nasıl kesilir? Yabancıysa sözü nasıl kesilir? Bunların hepsini birlikte göreceğiz. Şimdi birisiyle tartışıyorsanız ya da olanca haliyle konuşuyorsa dahi keyifli bir şekilde bazen susmayı bilmez. Ve siz artık bir yerden sonra öldüm dersin, bitsin artık dersin. Bir şekilde araya girmek istersin. Söz kesmenin birkaç tane metodu vardır. Yani ahlak kültürüyle de vardır. İşte adab-ı muaşeret kurallarına göre de vardır. Saygı olarak da vardır. Ama en kolay söz kesme adını söylemektir. Çünkü her insanoğlu, her canlı hatta ismi söyleyince dönüp bir bakar. 2 yaşındaki bebek de sana dönüp bakar. Dersen ki işte benim çocuğumun adı Ece. Ece dediğim zaman dönüp bakıyor. 40 yaşındaki adam da Mahmut dediğin zaman dönüp bakar. En azından ismini söylediğinde 3 saniyen vardır. Mesele o 3 saniyede araya nasıl gireceğin. Yaptığınız hata ne? Şunu yapıyorsunuz. Tamam ben seni dinledim. Bak en büyük hata bu. Ben seni dinledim, sen beni dinle. Durmayacak. Şunu yapıyorsunuz. Ya ben seni dinledim, bir de ben konuşayım. Bir diğer hata. Ya bir saniyede ben konuşabilir miyim? Veya tam söylediklerinde haklısın ama şimdi bunları söylediğin zaman adamın söylediklerinin hepsi çöp. Ben muhteşem fikrimi söylemek istiyorum. Sen şu eblek fikirlerini artık bitir gibi geliyor. Lütfen araya girmek istiyorsanız beden dilinizi aşırı hareket ettirmeyin. Dinlerken odaklanın, dinleyin, not alın gerekirse ya da not alıyormuş gibi yapın. Karşı tarafa çaktırmadan. Ama bir yerden sonra kalemi bırakın, ellerinizi kaldırın. Bir avucunuzun içini karşıya gösterin, diğer avucunuz kendinize dönük olsun ve konuşmak istediğinizi söyleyin. Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Deyin ve susun. Çünkü susmayıp ardını devam ettirdiğiniz sürece o sesini yükletip sizin hız tümseyinizin üstünden atlayacaktır. Sizin durdurmanızı istemeyecektir. Hızını almış konuşan bir insan 120 ile giden araba gibidir. Siz küçük bir tümsek verirseniz üstünden atlar. Büyük bir duvar örerseniz geçmesin diye o zaman ona çarpar, kavga çıkar. Lütfen sesinizi yükseltmeyin. Aksine sesinizi alçaltın. Yani siz de benimle konuşuyorsunuz, hiç susmuyorsunuz. Ya, bir şey söylemek istiyorum aslında. Dersen ne dedin sen diyecek. Yani sesin alçak, duymadı ve susması gerekiyor. Bak bu da bir yöntem. 3. yöntemimiz bu. Merak uyandırın. Size bir şeyler söyledi, sözü kesmeniz lazım. Ya peki bak ne yapalım biliyor musun? Gel bak ne yapalım. Şimdi sen soruyu soruyorsun, onun cevap vermesi lazım ve merak uyandırıyorsun. Bu da olur. Hatanızı söyleyeyim genelde yaptığınız. Şu hareket. Ya da böyle küçümseyen surat ifadeleri, mikro makro jestler, mimikler bunlar karşı tarafı sinirlendirir. Ben insan değil miyim? Karşınızdaki yaşça büyük birisi ise ve bir türlü susmuyorsa. Sen diyorsan ki baba ben tatile gidebilir miyim? O da başladı 25 dakikadır konuşuyor. Ve araya girmen lazım. Şunu demen lazım. Haklısın. Kabul ediyorum. Ve şimdi Tong Fu'yu okuyun dediğim zaman bu yüzden okuyun demiştim. Tong Fu'nun içerisinde aslında bu geçiyor. Kabul et, özür dile ve harekete geç diye bir olay var. Köh diyorlar buna, köh treni. Ama burada aslında bir şey kabul etmiyoruz. Haklısın, kabul ediyorum ve bir fikrim var. Aslında onun söylediklerini kabul etmiş gibi alıyorsun, konuşacağı başka bir şey bırakmıyorsun ve şimdi kendi fikrini söyleyebilirsin. Aptal yerine koymak değil veya dolandırmak değil ama insanların susmasını başka türlü sağlayamazsınız. Çünkü Türkiye'de Akdeniz kuşağında İtalya, İspanya'ya kadar git, konuşan insan genelde beden dilini hararetli şekilde kullanır ve haklı olduğunu duymak ister. Emin olun bir arkadaşınız gelip bana bu yakışmış mı dediği zaman soyunma kabininden falan çıktı. Duymak istediği tek şey şu. Yakışmış. Karşına geldi. 8.600 lirayı bir iPhone'a vermiş mesela. Mesela. Karşınıza geldi. Nasıl dedi? Sen dersen ki ya buna bu kadar para verecek kadar enayi misin dersen işte o zaman senin arkadaşlığın çöpe gider. İnsanlar olumsuz şey duymak istemez. Unutma. İnsanlar genelde sohbete kendi fikriyle oturur, kendi fikriyle kalkar. Senden fikir sormasını ve senin dinlemesini istiyorsan ve sözünü kesebilmek istiyorsan saygı göstereceksin, sevgi göstereceksin ama yerine V kullanacaksın. Son bir şey söz kesmeyle ilgili. Birinin sözünü kesiyorsan gözüne bakacaksın. Yani şöyle yaparsan bak yüzüne bakmıyorum. Tamam doğru söylüyorsun da ne bileyim ya yani
Sana saygısızlığın farkında mısın? Sözünü keseceğin insanın gözünün içine bak. Doğru söz keseceksin. Yoksa söz kesmek için bu kadar mı? Bak, çiftler arasında ikili ilişkilerde en çok yapılan hata. Bu mu? Bu mudur yani? Başka bir lafın var mı? Bak, bu da hani bitti değil mi? Bittiyse laf koyacağım. Bak, kesin bitti mi? Şöyle yaparsın. Bu kadar mı? Tamam mı? Bak, son mu? Bu mudur? Genelde bu mudur diyen insan senin fikrini çöpe atıp kendi daktiloda fikrini, tertemiz kağıda kendi fikrini yazmaya başlar. Söz kesiyorsanız bir öncekinin söylediklerini özetleyin. Emin olun. De ki şunları söylüyorsun. Doğru mu anlamışım? Karşı taraf desin ki evet. Peki o zaman olumlu bir şey. Gel çözüm üretelim. Olumlu bir şey. Ve bence ama yok. Ve bence şöyle yapalım. Sen ne dersin? Karşı taraf karıştırmaya devam ederse demagoji yapmaya, sana bir soru soracağım. Evet ya da hayır olarak cevap ver. Bak, seçmeliğe götür. İkide seçmeliğe. Evet ya da hayır. Uzatmaya çalış. Lütfen rica ederim. İlk önce evet hayır bunu bir seçelim. Sonra devam edelim. Söz keseceğiniz insana sakın dokunmayın. Sakın. Dokunmak onu daha fazla konuşmaya itecektir. O yüzden söz keseceğiniz insana uzak durun. Kısık ses kullanın. Bir elinizin içini gösterin. Diğer eliniz kendinize dönük olsun. Sözü aldım. Kendime verdim. Ve sakın ola ki sesinizi yükseltmeyin. Umarım işinize yarar. Sizler sordunuz. Ben anlatmak istedim. İletişim dersi veriyorum çünkü bu sene yine özel bir üniversitede. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.